Herkese selam. Mermercinin gözünden tarihte mermer kullanımı video serimizin 5.sinde yine beraberiz. Mimarlık tarihiyle taş deyince ve Türkiye'de Türk topraklarında doğduysanız o zaman herhalde en ideal yer değil mi abi? Çok benzer yapıda Altıntaş'ta da malzeme var. Yani Afyonisar'ın viyolesiyle Altıntaş'ın viyolesini çok ayırt etmek kolay olmayabilir. Yani bir program vardı Afyon'da. Sizin miydi? Evet, biziz, evet. Şimdi hatırladım. Tamam. Şeyimizden. Cüssem'den. Cüssem'den hatırladım. Süper, tamam. Bugün çok önemli bir konuğum var. Size başlamadan önce onu tanıtmak istiyorum. Saygıdeğer Gökhan Karakuş. Hani hünerleri tarif etmekle bitmez desem herhalde olur. Kendisi 1966 Nusaybin doğumlu ama ailesinin kökleri Tokat Niksar'dan geliyor. 1971 yılında Amerika'ya göç ettikten sonra eğitimini mimarlık tarihi ve teorisi üzerine bitirmiş ve PhD'sini bu konuda almış. Kendisi küratör, araştırmacı, yazar, eğitmen, üniversitede İstanbul Teknik Üniversitesi'nden tutun Medipol Üniversitesi gibi birçok üniversitede konusuyla ilgili dersler veriyor, eğitimler veriyor. Benimle ilgili en önemli kısmını sizlerden paylaşmak istiyorum. O da ben gibi bir taş sevdalısı. Yani gerçekten taşa gönlünü vermiş birisi. Mimarlık tarihiyle taş deyince ve Türkiye'de Türk topraklarında doğduysanız o zaman herhalde en ideal yer değil mi abi? Yani dünyada olabilecek en iyi kombinasyon, en iyi kombinasyonlardan bir tanesi diyebilirim konuyla yani ilgili. Gerçekten bize bu konuda verdiğin katkıdan dolayı çok teşekkür ederim, sağ olasın. Onun gözüyle gezmek, yani bir mermercinin ve bir bilim insanının gözüyle böyle bir öğren yerini gezmek, inanın bana çok daha faydalı oluyor. İnşallah size de çok daha güzel bilgiler sunmaya beraber gayret edeceğiz. Burada esasında Efes'in girişinde Gökhan Bey'den bu basit de olsa haritadan ufak tefek bilgileri alıp öyle içeri geçeceğiz. Şimdi Efes'in turistik şu anki müze girişindeyiz. Burada bir takım haritalar var. Bu çok önemli bir harita. Çünkü bu haritada deniz-kara ilişkiyi görebiliyoruz. Ki deniz-kara ilişkisi burada çok değişken bir parametre. Yani eskiden Efesis denen yer tam deniz kenarı olup burası bir liman kentiydi ve direkt Ege'den gelip kara ve denizin buluşması için kent bu sahillerde döneminden başlayıp 7000 küsür milattan önce 7000 küsür ki şehrimizin kökleri buradaki yerel halk dayanıyor. Yerel halkın işte bugün bazı bilgileri gittikçe daha fazla anlamaya başladık. Orta Anadolu ve biraz Doğu Anadolu'daki Karahantepe, Göbeklitepe kazılardan biliyoruz ki Anadolu'da 10.000, 12.000 yıldan beri insanlar geziyor. Bu taraflar Batı Anadolu'dayız. Batı Anadolu'da höyük önemli bir yerleşim birimi vardı. Aslında burada da Çukurova'da höyük var. Şuralarda bir yerde. Bu höyükler bu da ilk yerleşimleri. Biraz daha ufak çünkü o dönemin gerek insan sayısı, yiyecek, işte maden ki o önemli bir kıstas. Şimdi biz maden sektörü biraz içinden geldiğimiz için maden bu bölge için aşırı önemli. Evet. Neden? Çünkü dağlarımız maden. Dağlarımız gerek doğal taş, gerek mineral konusunda dünyanın en zengin yerlerden biri ki bu Efes'in böyle olmasının sebebi biraz yani işte görüyorsunuz dağımız şurada. Zaten 2 tane büyük bir şeyimiz var burada. Oradaki jeolojik yapıdan kaynaklanıyor. Yani milattan önce 7000 yılında zaten en kolay bütün kaynaklara ulaşılabilecek nokta olduğu için bugün Efes var. Evet, aynen. Yani deniz, mineral kaynakları, yemek, yiyecek, iklim, tarım. Zaten bak çok
kolay bir yer yaşamak için. evet. Size sormak istediğim bir şey var. Buradaki madencilik faaliyetleri çok eski bir madencilik faaliyetleri. Buradaki gördüğünüz taş dokuları görüyorsunuz. Sizce bu taşları, yani buradaki gördüğünüz bunlar mermer değil, biraz karışık taşları da nasıl bir şey sahip bu bölge? Bence zaten biliyorsunuz yani milattan önce 7000'de olsa da yerleşim esasında mermerle ilgili kısmı milattan sonra 1. ve 2. yüzyılda mermerleşmesi gerçekleşmiş hep Efes'in ve bizim Afyon'dan başlayıp etraftaki Aydın, aşağıdaki Afrodisyas kaynaklarına kadar kullanılan mermerler var. Çok yakında Torbalı, Menemen taraflarında şu anda hala çalışmayan ocaklardan da kaynaklar kullanılmış. Detaylı içeride hepsini gezeriz ama haritada tabii bugün iyi oldu bu haritanın önünde durduğumuz, çünkü insanlar doldu deyince algılayamıyor. Yani burası bir deniz kıyısıydı. Neden doldu? Körfez işte. Körfez olduğu için Küçük ve Büyük Menderes'in alüvyumları doldurmuş esasında. Evet. O alüvyumları son bunu arkeolojik arkadaşlar, burası aynı zamanda Österreich Arkeolojik Institute'un bir kazılardan biri. Uzun yıllar, 50, 60, 70 yıllar. Bu kazılarda şunu görüyoruz. Yukarıdaki, yani dağlardaki ağaçları kestikten sonra o alüvyallaşma... Alüvyum yığımı çok daha kolaylaşmış. Evet, doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Evet, gidelim arkadaşlar, buyurun. Şimdi bunlar apayrı bina, buradaki binalardan düşmüşler bu taşlar. Bazılar bir dönemden, bazıları başka bir dönemden. Farklı klasik şeyleri görüyoruz. Evet. Bu sırada Architecture, ornamentation sen görüyoruz. tasarımcı olarak, yani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum sen gibi bir tasarımcının yanında, ama düşünsene yani şuradaki motifi ve ölçeklendirmeyi yaparken bu tamamen senin yaratıcılığına kalmış. O zaman Pinterest yok yani, açıp bakıp acaba nasıl yapmış, 2 tane yuvarlağı yapayım falan yapamıyorsun o zaman yani. Düşünebiliyor musun? Bu klasik dönemin sistematiği bu Helenistik döneme kadar bayağı oturmuş durumda. O yüzden ustalar birbirinden bakarak, gerek işte buradaki toplar, buradaki yumurta yanındaki bu sivri, bunu egg and dart diyorlar. Yumurta ve neydi dart? Uç. Uç. Gaga. Pardon, yumurta ve gaga. Evet, tamam. Aynen bu o. Yumurta ve gaga. Bu oturmuş bir şey. Onun işte buradaki yapraklar veya işte dil, farklı tabii ki yorumlar yapabiliyorsun ama sistem bu döneme kadar, Helenik döneme kadar oturmuş durumda. Aynen. Mesela bak, yumurta işte ve başka gagası, yumurta ve gagası burada daha büyük yumurtalar, daha da güzel yani. Şimdi dersin ki neden böyle? Neden birileri oturup böyle bir şey yapılsın? Yani bunun anlamı, önlemi nedir? Yani taş öyle bir şey ki ifade gücü olan bir şey. Yani bir de binalar üzerinde bir ifade var. Bu mimarlıkta ve bir kültürün kendilerine ispatlama demeyeyim de ifade etme gücü. İfade etme, evet, aynen öyle. Arkadaşlar hemen burada kısa size, mesela şunun Marmara olduğu o kadar net ki. Çok net. Arkasındaki Muğla şeye benziyor. Yok, arkasındaki Afyon bizim Viyole. Yani Afyon Menekşe. Evet. Afyon Menekşe. Bu Muğla'da bir şeysi var. Değil. Son zamanlarda gördüğümüz. Evet. Kütüphanedeyiz. Sensiz Kütüphanesi. Sensiz Kütüphanesi'ndeyiz ve gerçekten mermer işçiliğinin en yukarıya çıktığı Efes'teki yerdeyiz diyebilirim. Sütunlarımız kesin Afyon Menekşe dediğimiz malzeme. Yani Afyon, bugünkü ismi Afyon Menekşe, Afyon Viyole olarak geçiyor. Var mı büyük fark, damar? Yok. Ve yani o kadar karakteristik bir mermer ki, yani o zamanki düşünsenize, yani milattan önce 1. 2. yüzyıldan hala daha aynı şeyleri kesinlikle görebiliyorsunuz. Şu tarafa doğru geleceğim arkadaşlar. Bu renk konusunda bunlar ilk buraya konulduğu vakit bakar mısın? O renkte olacak değil mi? Evet. Osman Bey. Evet.
Ya bakar mısınız? Bunlar bugünkü tabii teknolojiden biraz hafif ısıl işlemden geçtiği için filan biraz daha zemini beyaz. Esasında orijinal ocaktan çıktığı haliyle kullanılsa birebir bunun aynısını görürsünüz. Bir şey soracağım. Bu şu anki bir bu 1500 yıllık bir sütun. Burada renk değişimi konusunda Sıfır. Yani çok fazla olmamış. Çok fazla değil, hiç Sizce, olmamış. Bu şekilde mi? Mat şekilde mi gelmiş? Bunlar böyle bu dönemde Kesinlikle imzalama mat falan. şekilde gelmiş. Bana sorarsan ben bunun teorimi ispatlayamadım ama kimyasal kullanımı çok fazla. Yani kimyasalla bu parlatma işlemlerinin yapıldığı, kesilme işlemlerinin yapıldığını ben net olarak görüyorum. Veyahut da oyma işlemlerini. Oyma işleri de var, evet. Oyma işlerinde var ama kesin olarak şu kimyasal kimse söyleyemiyor daha. Yani kimyasal dediğimiz o günkü doğal aşındırıcı kimyevi madde diyelim esasında. Evet. Kimyasal demek yanlış olur ama bugünkü bizim ocaklardan, Afyon ocaklarından çıkan malzemenin dokusuyla, rengiyle her şeysi Aynen. bunun aynı. Afyon taşının ve şeyin çok önemli özelliklerinden bir tanesi. Bu siyah bir mermer olsaydı bugün burada bu şekilde olamazdı. Anladım. Veyahut da koyu renkli bir mermer olsaydı bu şekilde kesinlikle performansını gösteremezdi 1500 sene. O zaman bu malzemeleri seçerlerken özellikle çok dikkat etmişler. Ama Afyon Viyöre'den bütün sütunların güzelliğini görüyoruz. Benim başka bir teorim var. Tabii bu konu senin konun ama bilmiyorum. Ben kesinlikle bunların ham olarak buraya geldiğini, yani şekillendirilmiş olarak geldiğini ve burada en son işçiliğinin yapıldığını düşünüyorum. Öyle olması lazım çünkü Yoksa bu kadar bir milimetre yapamazlar. Bir de bir şey kırıldı, tekrar bir yeni bir parça gelmek öyle bu olmadı. Hep böyle buralarda yapılıyordu. Evet. Yani şimdi o renk meselesi biz mimarlıkta yine bu Alman geleneğinden yola çıkarak hep eski antik mimarisi hep böyle beyaz görünürdü, özellikle heykeller vesaireler. Ama sonra anladık ki antik döneminde bayağı bir boya var. Direkt bu tür mermerler üzerinde değil de polikromatik olarak bir binalar boyandığını görüyoruz. Özellikle mesela şimdi teras evlerine gideceğiz. Oradaki yüzeylerin bir kısmı boyanmış durumda. O yüzden bu doğal, yani bu mermerin doğal renkler vesaire güzel olduğu için bu şekilde bıraktılar ama bazı şeyin öbür parçalarda ama senin renklendirilmiş şeyler var. Boyadan kastını ben orada bir görmek istiyorum. Beraber bir tespit edelim. Yani Acaba boya, yani mesela şuradaki şeyler var ya, daha düz, daha işlevsel taş şeyleri, daha çok işlevsel binaların özellikle taş ise bunların bir kısmı boyandığını biliyoruz. Bunu şeyde de görüyoruz zaten, Pompei'de vesaire. Bayağı boyanmış yüzeyleri var. Bu bölgede, özellikle Anadolu bölgesinde bu renkli taşlar olduğu için evet, öyle bir ihtiyaç yok. öyle bir ihtiyaç daha az. Onu demeye Evet, çalışıyorum. doğru söylüyorsun. Aşağıdaki taşlar Muğla. Çok net olarak onları da görüyorum. Muğla bölgesinden gelmiş. Ama sütunların tamamı Afyon'dan gelmiş. Yani Afyon'dan geldiği, Dokümenyum'dan geldiğini nasıl kanıtlayacağız? Clayton Fent. Kendisinin Afyon Dokümenyum ocaklarıyla ilgili çok önemli ve çok güzel bir kaynağı. Evet. Yani aynı mermerin işlenmiş, üzerinde markasına kadar yazılmış her şeysi Afyon'daki İstihyasal Dokümenyum ocaklarında ve nerelere gittiği yazıyor. Yani bunların Vatikan daha ağırlıklı gitmiş ama Vatikan haricinde buraya da çok fazla gelen Afyon Dokümenyum'dan malzeme var, görebiliyoruz. Çünkü burası Roma imparatorlarının bir arada ikinci, üçüncü şehir Tabii. niteliğinde yani. Tabii. Ben burada tam senin konun olan bir şey sormak istiyorum. Evet. Yani şimdi baktığı zaman insan şuradaki duvarı, yani bakalım buradaki duvarın yani neresindeyse taşların ölçülerinde santimin çok daha hassasiyetinde, yani milimetrik hassasiyette bazı Ön tarafta öyle. taşlar var. Yani düşünsenize arkadaki temel ne kadar sağlam olacak ki ön tarafı o kadar yüzyıllar boyunca ayakta tutabilecek, doğru mu? Evet. Yani- Bu arka taraf tabii ki reconstruction çoğu buradaki arkadaki taşlar. Evet. Yani yoksa taş tekrar şurada zaten yandan gözüküyor, şey olarak koydular. Bulamadıklarını oraya koyuyorlar. Bulduklarını tabii ki yerine koyuyorlar. Bu bir yani full şey değil. Full
eski taş hepsi de bazen işte kayboluyor, ediliyor. Evet. Ama şey önemli, sizin söylediğiniz şu an önemli. Bu bina çok ayrıntılı bir jeometrik ve mimarlık hesaba dayalı bir binadır. Birisi bunu bir ölçeklendirilmiş küçüğünü mü yapıp ondan sonra büyütüyor tarihte? Yani şimdi Vitruvius diye bir önemli bir o dönemin mimarların şeysi var, kitabı var. Ve Roma döneminde bu tür taş yapıların Roma İmparatorluğu bağlı mimarlık anlayışı ve uygulaması aslında çok bayağı yani çizimli, hesaplı. Bugünkü teknolojiye yakın. Yakın. Çünkü biz Vitruvius'u ilk böyle mimarlık teorisyen olarak kabul ediyoruz. Çünkü bu işte ölçü, malzeme, işte burada bu binalar özellikle taş binalar full taş değil yani. Şuradaki gördüğünüz gibi içinde şeyde de var. Tabii çimento da var. Keret var, Evet. şeyler var. Diğer Horasan harcı denilen tarzdaki harçlardan var. LED var, neydi LED? Kurşun var. Kurşunlar var. Yani kurşun atıl. Sağa sola kaymasın diye, böyle şey yapmasın diye. Yani oturmuş bir sistematiği var. Bir de bu noktada ki burada anlatıyor, görsel açıdan biraz oranlarla oynama var. Daha fazla mesela bu bina sıkışmış bina ya. Evet. Binanın bazı yerleri uzatılmış ki daha dramatik bir şey verilsin. Anladım. Yani bir görselliği etkisi de daha var. yüksek olsun. Evet, tabii kesinlikle var. Görselliği de var. Görsellik demişken hemen dikkatimi çeken mermerci olarak bir detay görüyorum. Şuranın geliş güzelliğine bakar mısın? Evet. Ve buradaki kornişler, yani istese buraya belki bir şey daha yapardı ama böyle süpürgeliğin sade güzelliğini bozmamak için odanın her tarafına bunu dönmüş. Ya kütüphanemizin kütüphane işlevi muhtemelen burada bir ahşap şeyler vardır, raflar vardır. Evet. Ama kaç katlı, ikinci kat falan filan. Bu sırada bu taşların hepsi inşaat sırasında gelen giden taşların, işlenen taşların hepsinin tekrar buraya toplamışlar. Evet. Onun için çok farklı yerlerden, yani traverteni de görüyorsunuz, Muğla'nın grisini de görüyorsunuz, Aydın tarafının taşlarını da görüyorsunuz. Her şeyi burada görüyorsunuz. Yani ne kadar çok çeşitlikte mermer kullanıldığını esasında bu duvara bakarak da görme ihtimali var. Yani tabii bir de bunlar çok uzun sürelerde yapılmamış. Yani herkesin düşündüğü gibi öyle yüzyıllar falan sürmemiş buraların yapılması. İşte bu biraz daha kısa bir dönemde yapıldı. Ama işte depremler vesaireler, bu taşlar, bazı binalar düşüyor. Bu eski binalardan taş blok kullanımın bir Akdeniz bölgesinde Greco-Roman ve ondan önce de bir isim var. Spolia diyoruz bunlara. Oradaki eski bina böyle gitti, yıkıldı, bir şeyler oldu. Alıyorsun, tekrar yeni binanı kullanıyorsun. O yüzden bu binalar bir nevi şey var Osmanlı. Geri dönüşüm gibi. Geri dönüşüm gibi. Geri dönüşüm yani. Aynen. Burada kim bilir bu binadan önce burada başka bir şey. Yani şimdi onu araştırmadım, bilmiyorum ama burası muhtemelen başka bir daha alçak ufak bina vardı. Onu yıktılar, bunu koydular. Parasal anlamda bunu bağışlayan, kendi hayat şeyi içinde bunları yapmaya çalışıyorlar ki bunların, tekrar söylüyorum, bir politik sebepleri var. Tabii etkisi olabilsin. Yani. Ben bunu yaptım. Bana işte oy ver demeyeyim de kamuoyu etrafını toparlama. Evet. Çünkü öyle çalışıyordu Roma sistemi. Yani sen bir şeyi bağışlıyorsun, senin oradaki o toplum içindeki yerin yükseliyor. O yüzden gücün yükseliyor. Herkes sana oluyor. Bürokrasi içinde yerlerinde net oluyor. Kareye yakın bir sütun başlığı hiç görmedim hiçbir yerde. İlk defa görüyorum. Korint düzeni falan da zaten hakikaten harika. Senin yukarıda yumurtalar var. Evet, bir de şeyler var. Ama güzelliği bir sonraki kolona tekrar birleştirmiş kendini. Yani muhtemelen buradaki yapı büyük ve olduğu için geniş, taşıması için bu gerekiyordu yani. Mimarın öyle bir şey gerekiyordu. Tek başına olmama, ikisini birleştirmiş, çok güzel olmuş. Hem teknik hem çözüm. Bakarsanız oralarda da çok güzel aynı şekilde. Tabii aşağıdaki kare sütunlar tahrip olduğu için bu revizyon, hangi revizyon? 1970-78 yılı arasındaki revizyonda yapılmış. Ama tabii burada gerçekten mermerden de böyle bir sütun varmış. Çünkü kaidesine uymuş adam. Evet. Kaidesi orijinal. Kaidesi orijinal. Üzerindekini
yapmış ama sütun başlıkları hakikaten inanılmaz yani. Fabrikaya gittiğimiz zaman sana birebir şu taşın aynısının plakasını göstereceğim. İnanamayacaksın. Birebir aynısını göstereceğim sana. Yani şunun bakar mısın Marmara ne kadar Evet, o net. tam net, evet. Marmara ne kadar net. Aynı şekilde. Burası Mermer Cadde. Ha, çünkü Değil mi? İsmi Mermer Cadde. Evet, yamaç evlerine bir girelim bakalım. Bu sırada biz şey yapıyoruz. biz doğal video taş sektörden geliyoruz. Bak arkadaşlar video çekiyor. mermercinin gözünden tarihten mermer Ben kullanımı biliyorum. diye. Bak şimdi çok güzel bir şey var orada. Mermer kesme atölyesi var. Evet, Evet, oraya şeyde, çıkacağız. köşede. Oraya çıkacağız. Evet, Evet. köşede. Bunlar ilk mermer Bak ismini? Katrak. hayır. İlk şeyde onları o zamanlar ben gösterdim o zaman belki 20 seneyi. Var isminiz? 30 sene Cengiz İçten. Ha, Gökhan Cengiz Bey. Karakuş ben. Merhaba. Sağ ol. Osman Turunç. Memnun oldum. Memnun Sağ oldum. olun. Burada doğal taş konusunda yani mesela Osman Bey işte şu buradan, o buradan, işte Bursa'dan, Afyon'dan taşları Ben görüyoruz. taşları gördüğüm zaman yani Bir program vardı Afyon'da. Sizin miydi? evet biziz evet. Ha, şimdi hatırladım Tamam. şeyinizden. Cüssemden. Senden hatırladım. Süper tamam. Ne diyebilirsiniz buradaki doğal taş kullanım burada- konusu arkeolog olarak? Evet. Şimdi benim konum değil. Ama yani sizin Şöyle, bir şeyiniz dur, vardı. Dur. Efes'in çevresinde 25 taneden fazla mermer ocağı bulduk. Evet. Evet. Bunlardan kimileri hala devam ediyor, kimileri devam etmiyor. Belçika Leuven Üniversitesi ile bir de Avusturyalılarla bu şeyi mermer ocaklarını tek tek gezdik. Şimdi adını unuttum. O hoca bugün bu buradan, bu buradan, bu buradan diye söyleyebiliyor. Çünkü onların kimyasal analizlerini de yaptı. Anladım. O yönden. Çok iyi hatırladım o. Tamam. O kimyasal analizlerden Ben kimyasal analize gerek yani bir tek ben değil bütün Görsel olarak herhangi da bir görüyoruz. meslektaşım Çok gördüm tabii çok de gördüğümüz için zaten biliyoruz biz. biliyorsunuz bu Evet. Afyon Evet evet. mermeri, Belevi mermeri. Evet, kesinlikle. Bu Grenden, Bergama graniti, İçinde- Marmara taşı hepsini tek tek o söyleyebiliyoruz. meslekten olanlar Evet. biliyor. Bir tane çok büyük akan bir su var. Evet. Bu akan suyu bir kanal içinde Evet. önce değirmen olarak kullanıyorlar. Evet. Yukarıya çıkarsınız onları, kanalları göreceksiniz. Şu tarafta. Yukarıda. Ama muhtemelen çünkü o zaman da soğutma kullanıyorlar. Kesme Tabii ki. teknolojisini. Keserken Aynı şey soğutma. burada. Tabii hani soğutma diye söyleyebiliriz. Soğutma demeyelim, şeyini atma diyelim, Fazla pisliğini ısınmasın atma, diye, tozunu gidip atma tozunu diyelim. atma. Ne derseniz, şimdi yukarı çıkınca ben ona Tabii. daha bir dikkat edip bakayım. Onu göremeyeceksiniz. Ha. Çünkü müzeden izin almanız lazım. Anladım, Kapalı. anladım. Bu bir çark çeviriyor. Bu çarkın üzerinde 2 tane demir testere var. İleriye geriye, ileriye Ya o bizim geriye. katrak makinesi, bugünkü Tabii, katrak, tabii. makinesi. Şimdi orada bir şey var. Hem su hem de içine sert kum dediğimiz. Silisyum atıyorlar. Evet. Evet, evet. Sert Silis kum malzemesi dediğimiz atıyorlar. atıyorlar. Bir önemli Çok şey sert var. ama çok sert kumu yani böyle Tabii ki. obsidian. Cam maddesi. Zımpara. Evet. Caman maddesi bir Obsidian'ın bir Bizim, benzeri. 1980'lerde kum katrak deniyor onlara. Ha. Yani demirle şeyin Su- arasına, taşın arasına girdiği Yardım zaman ediyor. silis sürtünmeden dolayı kesiyor ondan sonra. Yardım ediyor. Evet. Ben gördüm yani çalışırken. Ama bak şimdi güzel bir şey söyleyeceğim size. Bütün bu kum katrak diyelim. Evet. Atölyelerin ortasında bir kanal var. Bu kanal hem mermer tozlarını toplamak hem de Dışarı atmak için. limanıya göndermemek için. Şurada bir mermer çökelti yeri var. Şimdi buradan gidin, merdivenlerden çıkın. Evet. En başta girişte. Şurada Evet. hemen onu göreceksiniz. Evet. Büyük küpler var. Küplerin en üstünde şey var. Delik var. Evet. Yani o çökelti onun Aşağı içine insin. giriyor. Evet.
bekliyor. Su O da- yukarıya akıyor. Bugünkü Onu- bizim arıtma teknolojisi arada hiç fark yok yani. Biz hala bugün aynı şeyi kullanıyoruz. Aynı şeyi kullanıyoruz. Orada şey yapıyorlar. Bunu da görürseniz iyi olur. Evet. Yani kullanırsın. Bizim Afyon ocakları. Afyon ocakları incelemesi hocam. Afyon ocaklarıyla ilgili Clayton Fent'in bir şeysi. Yani mermer ocaklar Roma dönemindeki Evet. işleyici. Afyon sonsuz. Evet. Thomas Druber vardı arkeolog. Thomas Druber çalıştım. Evet, o ben de tanırım kendisini. Çalıştın mı? Ne bakar mısınız şeye? Bana dedi ki Osman Bey dedi hiç problemler değişmemiş. Aynı Efes Valisi'nin Afyon'daki dokümenyum ocaklarına genelgesi var. Diyor ki taşlarınızın şimdi 3 aşamada yapılıyor. İlk önce ocaktan çıkartılıyor birinci kaba. Ondan sonra orta derecede işleniyor. Buraya geliyor. Burada bitiriliyor. Doğru. Diyor ki orta derecedeki işletmeyi biraz daha daraltın. Çünkü sizin mermer atıklarının şeyleri limanı dolduruyor. Gemilerde getirirken yapıyorsunuz limanı dolduruyor. Onun için orta yani ikinci işlemenin büyük miktarını Afyon'da bırakın, buraya azını bırakın. Yani o sebepten ötürü bu topraklarda, bu coğrafyada yaşamış, bu işleri yapmış meslektaşlarımızın hakkını vermek için başladık bu işe. Güzel bak seyrettim programınızı. Yok görmedim. Biz alt taraftayız inşallah. Anlamadım ama bu cüssenizi görünce yanlış da anlamadım. Yok estağfurullah rica Onu ederim. görünce dedim o programdaki arkadaşımız. Evet. Şeyi bir çek. Tamam. Muhakkak arıtmayı çekiyoruz. Tamam sağ olun. Çökertme atölyesini gör. Tamam. Çökertme Muhakkak atölyesi çekin, hocam evet. şurası değil mi ya? Önüne bak. Sola dön. Sol. Evet gördüm. Evet. Gelin. Evet Osman Bey, onu öyle göstereyim. Bakın. Gördün mü? Yukarıdaki mermer katrağı diye bahsedilen kesim makinesinden gelen şey şuradaki gördüğünüz boşluk çökertme Evet. Evet. İyice bu tarafa doğru gel Mert. Bir dakika şu şimdi ne oluyor? O küpün yeri orası. Küpün kendisi bak şurada. Ha küp de orada. Ve üzerinden su tekrar muhtemelen geri dönüşüm yapılması için oradan tekrar akıyor. Temiz su Toz ne akıyor. oluyor? Tozu içinde kalıyor küpün. Ama toz nasıl Ondan sonra küp boşaltıyor? alıyor komple. Ha yeni bir küp koyuyorlar. Tabii veya küpü boşaltıyor tekrar bir şey yapıyor filan. Yani çok net olarak burada Cengiz Hoca'nın bahsettiği arıtmayı yani Vallahi demek ki yıllarda geliyoruz ilk kez küpü gördük evet. yani. Bu sırada Osman bak arıtması da 4 gözmüş bakıyor musun? Evet, 1, 2, 3, 4 4. göz. Yani onun da sebebi şu. Birincisinde çöken Octagon. Evet. birincisinde çöken ikincisine geçiyor, ikincisine çöken üçüncüsüne geçiyor, aktarıyor. dördüncüsünden tertemiz su alıyorsun. Hiç çökeltisiz. Çok iyi ama ya. Ne öğrendin? Öyle oluyor Osman. Evet. Gelip geri inceleyeceksin. Aynen öyle o zaman Yani ilk öyle. kez biz YouTube'da bunu anlatmış olduk. Vallahi öyle. Küplü arıtma tesisi Roma Ama döneminde. bakar mısın? Yani Cengiz Bey sayesinde. aynen öyle. Bu sırada çocuklar bir şey söyleyeceğim. Yani Cengiz Bey'le fotoğraf çekelim. tek başına araştırma hiç de bunun için yetmiyor. Yani meslektaş ben lazım. Mimar tarihi, arkeolog hep beraber üçümüz mermer arıtma havuzunu bulduk yani. Teresevler o zamanın tabii ki en lüks olan yerleri ve buradaki mermerler ve taşlar muhtemelen çok daha özel ve güzel. Gökhan Bey'le çok güzel bir rastlantı oldu. Cengiz Bey'le de tanıştık. Bir arkeologumuz da oldu. Aynı videoda mimarlık tarihçisi var, meslekten birisi var. Aynı zamanda da burada fiilen çalışmış bir arkeolog var. Gerçekten çok güzel oldu. Arıtmayla ilgili bilgileri herhalde tahmin ediyorum ilk defa söyleyen Evet, Biz ben de ilk kez yıllarda İlk defa geliyoruz, söyleyen inceliyoruz. biziz, evet. Hakikaten benim için bulunmaz bir detay meslektaş olarak. Uşak yeşili. Uşak'tan geldiği çok net olarak belli. Ve kaplama 2 santimlik plaka olduğunu nasıl görüyorsun? Bakar mısın arkasındaki harca yapıştırma ve yüzyıllar dayanmış. Yani doğru şekilde yapıştırıldığı zaman yüzyıllar dayanmış. Hala daha parçalar aşağıda. Evet. Uşak yeşilinden çok net olarak görülebiliyor. Şimdi burada depremden üstü çatı aşağı doğru çöktüğü için bazı duvarlar yerinde Yıkılmış. bazıları yerinde kaldılar. O yüzden bu alt kısımlar özellikle duran şeylerde. Evet. Yanınızdaki bu sütunlar da görebiliyoruz. Evet, bu sütunların taşını ben de ilk defa görüyorum. Ayasofya'da çok en fazla kullanılan Evet. malzemelerden bir tanesi. Book match Evet, book match 2 santimlik plakalar. taşımız. Bu muhtemelen yine buradaki yakınlardaki bir ocak.
Yani deminki taş mesela birbirine çok yakındı. O Uşak diye çok net söyleyebiliyorum. Ama bu dediğim gibi bu yörelerden, İzmir bölgesinden çalışmış taşlar. O zaman çok net olarak bookmatch ve plaka tekniği demek ki 1500 yıl önce bulunmuş net kanıtları bunlar. Görebiliyoruz. Bu mermer odasındaki iki taş üst üste böyle bir tasarım yapılmış. Alttaki yeşil bookmatch olarak, yukarıdakiler daha Afyon çok taşı. Afyon Tamamı taşı. Afyon taşı. Yani yukarıdaki gördüklerimizin tamamı Afyon taşı. Çok net. Şey olarak panel olarak ve panelin yanında Evet. Tabii muhtemelen zaten izlerinden fluted anlıyoruz şeyler ki. var. Evet. İzlerinden anlıyoruz ki oralar komple mermerle kaplıymış yani. Evet, zaten bu oda mermer odası olarak Komple geçiyor. Şu mermerden masalarda üstü örtülü, aslında bu duvarlardan düşmüş olan mermerler. Bir de zeminimiz de dışarıdaki Zemin eski zemin. eski zemin olduğu Orijinal için zemin, evet. burada bu yeşil görüyoruz burada. Evet. Ee, Bizim Teos taraflarındaki yeşile çok fazla benziyor. Yakınlardaki bir ocak oda. Ve şeyle birleşik burada bu avluların, bu odaların içinde su fiskeler vesaireler var. O su fiskenin de ayrı bir kırmızı Onyx aşağıdakiler. onyx mi? Evet evet, Onyx aşağıdakiler ve, çok net Onyx. Yine bu yörelerden gelme muhtemelen. Ben tabii bu kadar çok bu yörede kapanmış ocak olduğunu bilmiyordum. Hep bugünkü çalışan ticari ocaklarla bağdaştırmaya çalışıyorum ama Yani- kapanmış bugün çalışmayan Aslında- birçok ocak var yani demek ki. Yani Cengiz Hoca'yla gezip görülecek 20-25 tane dediğine göre çok fazla sayıda etrafta ocak var. mermer olarak ne var burada? Bunlar Afyon. Net olarak Afyon görüyoruz ama mermercilik açısından işçilik detayı inanılmaz. Duvarın boydan boya baktığınız zaman ip çekseniz milimetrik bir işçilik Evet. var. Hakikaten çok güzel, inanılmaz yani. Baktığınız zaman milim şaşmıyor. Detaylarını Gökhan abiden alacağız. Farklı taş türlerin, yani özellikle bu büyük monolitik taşların işlenmesi biraz farklı. Burada önemli olan çok ufak geometrik detayları. Siz anlattığınız gibi bu çizginin devam etmesi, alt ve üst taşlar arasındaki ilişki, bu coursing denen sistemi. İşte bu buraya düşüyor ama bu burada düşüyor. Evet. Çünkü o bir geometrik şey veriyor. Çeşitli Estetik veriyor tabii. Ama basit yöntemlerle de veriliyor. Çünkü bu çok binanın tabii ki şeysi. Temeli. Ama yine bir ifade gücü var burada az olsa bile. Yani şu Çünkü- detay inanılmaz. Çünkü görselleştiriyor, bir de üzerinde ışık vuruyor, kavisler oluşuyor, gölge oluyor. Bu dediklere sorarsanız nedir? Burada kurşun ve şeyi sonradan birileri kazmış ve onları çıkartmak için yapılan şeyler bunlar. Yani o kurşunları ve farklı dökülmüş olan metalleri sonradan alıp eritip tekrar kullanmak için her yerde görebiliriz Efes'te. Anladım. Şeyler kullanmak. Onun için burayı özellikle kırmış o zaman yani burası kırıp zaten şey alıyor. oradaki içindeki metal almış. Metal almış. O da değişmemiş yani. Hırsızlık o zaman da dahilmiş. O bile Ama değişmemiş. Yani. hırsızlık da yani bir şehir. Yok, başka bir yere kullanıyor onu. Kullanıyorlar. Sonra burası şey kalmış zaten, hiç kimse yok. İşte Osmanlı döneminden sonra diyebiliriz bu hareketler. Evet evet ama Çünkü şehir boşaldı. evet. Çok güzel. Bakar mısın Mert detaya? Gel böyle. Şu iki tane bu bombeyi yaptığı taşın arasındaki buranın üzerine gördüğünüz gibi çok güzel bir detay bırakmış. Bir işçilik bırakmış. Buranın detayını bakın. Bu kadar güzel bitirmiş bir mermer ustası duvarı gelip de burayı oyup böyle bu şekilde bırakmaz. Bunun sonradan yapıldığı ve içinden o kurşunu almak için yapıldığı da çok net. Burada da maskeleme sistemi yapıldığının da bir kanıtı esasında burası. Bak buraya bir maske yapmış. Ondan sonra onun üzerinden maskeyle orayı tekrar düzeltmiş. Yan taraflarıyla burası çizginin ne kadar bu kadar düzgün ve orantılı yapılabilmesi için kalıp olması lazım. Sizce o izi öyle maskede bırakmanın anlamı ve şey nedir? Yani buradaki Ama görselliği sağlamış sadece bence. Evet. Yani buradan baktığınız zaman o şuranın yüzeyi aynı olsa biraz daha sanki şuradaki verdiği açının, işçiliğin önemini ortaya çıkartamayacak. Bana sorarsanız kesinlikle oradaki Hepsinde önemi çıkartmak için yapmış. şu detayda nasıl bu tarafta var, bu tarafta yok. O Evet. ilginç bir, yani
şey değil. Ha varmış. Varmış. Evet, varmış. buradaki biraz daha şeye tabi kalmış. Su ve benzerinden dolayı silinmiş. Demek yani mimarlık ne kadar yapısal ve Ti posso chiamare dopo 5 minuti. Ciao ciao ciao. taş sektörümüz uluslararasıdır. Bazen İtalyanca, bazen Araya telefonu evet. Öyle şeyler geliyor. mimarlık mesleğimiz bir görsel meslek olup bazen bu tür görsel açısından şeyleri, bu gölgeleri yapıyoruz ki algı konusunda göz farklı algılıyor her şey. Evet. Çok daha ihtişamını arttırıyor bu detay. Evet, bir de ince bir detay. Evet. İnce bir detay. Detaya bakar mısınız ya? Şuradaki çerçeve Evet. o da buradaki çerçevenin opoziti. Yani burayı dümdüz inmemiş aşağıya, buranın formuna uydurmuş. İnanılmaz detay yani. Buraya güzel bir kabartma yapmış, çok güzel. Ya bu mimar ve mermer ustası arasındaki ilişki yani. Kesinlikle. Mermer ustası muhtemelen belli bir yöntemi var. Usta da onunla çalışıp o yöntemleriyle bir görsel efekt sağlamak için bir takım kararlar alıyordur. Kesinlikle. Efes Antik Tiyatro'dayız. Renovasyon yapılmış. Renovasyonda buranın zemini komple değişmiş. Tabii temizlik işlemi gördüğü için sol taraftakilerin rengini biraz daha fazla görüyoruz. Ama renovasyon işçiliğinde tabii baktığınız zaman inanın bazı gördüğüm işçilikler aşağıda Romalılardan kalanlarda daha iyiydi diyebilirim. Evet. Çok basit bir şey göstereceğim. Yani aynı taşın yarısında daha fazla mucarta işçiliği, sol tarafında hiç olmayan bir taş Romalılarda hiç görmedim. Evet. Yani burada iki taşın bir tarafı farklı, bir tarafı farklı görebiliyorsunuz. Tabii bunun sebebi hani teknik olarak, teknolojik olarak fabrikadaki yaşanan şeylerden sebebiyetini bile bilebiliyorum bunun. Yani sebebini bile biliyorum. O hale yani. nasıl, O hale nasıl geldiğini biliyorum. Yani tamamen bizim gösterdiğimiz özen ve onların gösterdiği özen arasındaki farkı renovasyon açısından görebiliriz. Bir mermerci açısından Efes'in bilinmeyen fakat önemli bir noktasına getirdi Gökhan Bey sağ olsun. Burası dolmuş eski liman. Arkamızda da Meryem Ana Kilisesi'nin ve limanın duvarlarını görüyoruz. Etrafta mesleki açıdan ve taş sevdalısı onu ve beni çok cezbeden birkaç detay var. Onları sizlerle beraber paylaşmak için geldik buraya. Bugüne kadar hiç görmediğimiz zivli bir bitiş var. Orada da çok hafif bir ufak teknede görmüştük. Ama tabii bu sırada şeyler harika. Orada da bir su var muhtemelen. Su, bu havuzdur. Evet, bir havuz var. Havuzun at figürleriyle beraber çelenk işlemeler çok güzel. Buradan geçerek ya bu bölge henüz arkeolojik anlamda kazılmadı, bitmedi. şey yapılmadı. Yani biz buraya 80-100 yıl evvel gelseydik Efes'e Her tarafı böyle görecektik. Böyle bir yer görecektik. Yani Böyle. 80-100 yıl önce gelseydik her tarafı böyle görecektik. Bu durumdaydı. Burada daha kazı yapılmamış, başlamamış. Ama şeyler güzel yani bu inek şey başları ve buradaki şey detayı gayet estetik anlamda zengin. Evet. Ne kadar doğru tespit ediyorum bilmiyorum ama kırıklarından gördüğüm kadarıyla Afyon Kaplan postunu çok andıran bir malzeme görüyorum. Bu etrafta daha önce hiç görmediğim bir malzeme. Bu da farklı bir malzeme fakat bu içeride gördüğümüz beyazlı grili malzemelerin koyusu. Yani ocağın başı, ortası, sonu gibi o kadar görebiliyoruz. O kadar çok uzun sürmüş ki yerleşim ve mermer işçiliği. Yani aynı ocağın içerisindeki farklı taşları yani çalıştığı zamandaki farklı taşları bile tespit edebilmek, görebilmek mümkün. Şimdi evet. Burada bu Korint sütun başları gayet detaylı ve güzel, güzel yapılmış. Evet. Şu duvar
muhtemelen çok önemli bir duvardı. Liman bölgemizin ticari kısmı. Bu taraf şeyse limansa bu da iç tarafı. Ama o malzemeler farklı farklı zamanlardan gelmiş. Evet. Mesela bu kesinlikle kütüphanede gördüğümüz Evet, sütunların aynısı ama onlar çok çok daha eskiden olan malzemeler. Yani sütun başlıkları falan çok çok daha Ve eskiden. çok büyük sütun başlar. Çünkü burada ölçek daha büyük bir ölçek. Evet. Benim özellikle bak Ayasofya'da sık gördüğüm bir detay. Yani şuradaki gördüğün detayı çok yakından bakarsanız yani esasında bu belki 6-8 metre yukarıda olan bir Evet, malzeme. evet, düşmüş zaten. 6-8 metre yukarıdaki bir malzeme de bile burada etrafında düz çerçeve içine alıp ortasını taraklamış. Yani o Evet. kadar çok detaya dikkat edilmiş. Dediğim gibi bu çok yukarıda bir malzeme belki ama işçilikten kaçınılmamış kesinlikle detaydan. Burada da zaten şey görüyoruz. İşte bir kafa. Evet, evet. Bir aslan başı. Birisi bir tane aslan başı götürmüş orada. Evet. Orada bir tane daha duruyor. Ama düşünebiliyor musunuz? Dediğiniz gibi bu hani hakikaten o çalıntı işlerinin olduğu zamanı falan düşünüyorum. Her taraf böyle bir yer o zaman. Evet, evet, Yani aynen. her taraf böyle bir yer. Kimsenin bunu düşünüp de bir şey yapma ihtimali yok o zaman. Evet, Meryem Kilisesi'nin önündeyiz. Çok benzer yapıda Altıntaş'ta da malzeme var. Yani Afyonisar'ın viyolesiyle Altıntaş'ın viyolesini çok ayırt etmek kolay olmayabilir. Bazı yerlerde Altıntaş'tan karışmış da olabilir ama gördüklerimiz İstihisar, Dokümenyum, bir özellikle kütüphanedeki büyük sütunlar. Ama bu biraz daha mesela Altıntaş'ı andırıyor. Altıntaş'ın viyolesini andırıyor. Aralarındaki fark çok net. Bu gördüğünüz beyazlıklar büyüdüğü zaman Altıntaş'ta daha çok rastlarsınız. Afyon'unkiler biraz daha küçük yapıda. Ha, bu daha beyazlar büyük. vardır. Evet, Anladım. bunlar büyük olduğu için hani bir teori yürütebiliyorum bu da Altıntaş olabilir diye. Buradaki damar rengi de şey. Mor. Biz şu anda görmüyoruz ama bu çok yıpranmış fakat esasında aradaki damarlar mor. Şuradaki gördüğümüz. Evet, evet. Yani farklı ocak olduğu, afyon viyole olmadığını bir belirtisi olabilir o bile. Yani kütüphanedekiler bundan daha önce kullanılmasına rağmen bu kadar çok yıpranmamışlar. O bile bir belirti olabilir esasında. Bu hep bu civardan gelen işte. Evet, bunu çok gördük artık. Evet, civardan gelen lokal malzeme. Bu yani Bizans döneminde bunun burada olması demek O aynı ocak duruyor tabii. aynı onun yerine. ocak durmuş ve bunu şey olarak Çalışsın. alabilmişler. Tabii. 5, 6. Evet. Tabii renovasyon çok fazla çok parlak olmamış. çok fazla şey yapınca, derin dokuya inince sağ taraftaki o güzelliği, yani homojenliği kaybedip bütün taşların ana renkleri ortaya çıkmış. Çok da hoş olmamış. Çok fazla derin Evet. yapılmış. Yani Evet. yeniye yaklaşmış neredeyse şeyse. Bu kilisede arkaya doğru farklı bölgeler ve Evet. şeyleri, Yukarıdaki taş işçiliği detayları Evet. harika. safetlerin Evet. ilk safet gördük zaten. Bir de şey üstündeki yıldızlar ve şeyler Evet. yine Bizansların bu tür dekoratif yüzey işlemlerin ne kadar sevdiklerini görüyoruz. Evet. Yani bir de acayip yeni sütun başları. Evet. Biraz Korint ama şey yapraklı. Ama şey yok, biraz ekonomik Korint olmuş yani. Ekonomik Korint olmuş yani. Şimdi garip bir şey söyleyeceğim. Burası bizim Afyonviyeli'nin ters damarı. Onun için bunları böyle ince, morları ince görüyorsun. Bunu şu şekilde kestiğin zaman o haleli vaziyette göreceksin. Herhalde bu kutsama için falan bir havuz galiba değil mi? Evet, çünkü ya kilise, su. Kilise, su, o kutsamayla Şey. ilgili. Bak Marmara'nın ne kadar, Evet, bu böyle şeyli Marmara değil mi? evet, net. Marmara taşı oldu ve şuralardan hiçbir zaman kendini Marmara her zaman ele verir. Yani bu grisinin içerisinde ufak ufak su damlası dediğimiz yapıyı bir tek Marmara'da görebilirsin. Başka yerlerde göremezsin. Bugün ben böyle Çok bir hafif. Marmara mermi almak istersen bulabilir miyim? Bu Kesinlikle. Bunun aynısını sana fabrikada gösterebilirim. Evet. Fabrikada aynısını gösterebilirim.
Evet sevgili dostlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Gerçekten katkıları için Gökhan Bey'e, şans eseri karşılaştığımız arkeolog Cengiz Bey'e çok teşekkürlerimizi iletiriz Turex AŞ olarak. Çok güzel bir çekim oldu. Mermerci gözünden bakıldığı zaman Efes, tahmin ediyorum tarihte hangi mermerler kullanıldı, nasıl kullanıldı, hangi teknikler kullanıldığı tamamını görebileceğiniz bir yerleşim yeri. Gerçekten etkileyici ama bunun en önemli, bu başyapıtın en önemli malzemesi mermer. Bir mermerci olarak da bunu görmek ve sizlere aktarabilmek gerçekten bizim videolarımızın amacına ulaşabilmesinin sebebi diyelim. Herkese iyi günler diliyorum. Gökhan Bey'e son sözü verdikten sonra. Yani Efes bugün Batı Anadolu'nun farklı yerlerden gelen doğal taş tipleri, türleri, ağırlıklı mermer. O izleri net görüyoruz. Bu izleri gerek kamusal alanda, dışarıda, gerek iç mekanlarda, insanların yaşadığı yerler ve gerek bir ifade olarak yazı üzerinde bir takım sosyopolitik, sosyoekonomik söylemleri, doğal taşın her zaman bir yeri ve rolü var. Efes'te 1000 yıllık önemli bir şehir, daha da fazla 2000 yıl. Bunu net olarak gördük ve doğal taşın hakikaten rolü, anlamı inanılmaz ve devam ediyor. Evet, inanılmaz. Yani son 2000 yılı Efes'in mermerle tanıştığı zaman olduğunu düşünürsek 2000 yıldır mermer hakikaten doğru kullanıldığı zaman doğru yerde yüzyıllara meydan okuyor diyebiliriz. Mimarlık tarihiyle taş deyince ve Türkiye'de, Türk topraklarında doğduysanız o zaman herhalde en ideal yer değil mi abi? Çok benzer yapıda Altıntaş'ta da malzeme var. Yani Afyonisar'ın viyolesiyle Altıntaş'ın viyolesini çok ayırt etmek kolay olmayabilir. Yani bir program vardı Afyon'da. Sizin miydi? Evet, biziz, evet. Şimdi hatırladım Tamam. şeyimizden. Cüssem'den. Cüssem'den hatırladım. Süper, tamam.